Alper Tunga öldü mü? Issız acın kaldı mı? Ötlek öçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Türk milletinin hafızasına kazınmış en köklü, en derin feryatlardan biriyle açıyoruz kapıyı. Yüzyıllar boyunca yakılan bu ağıt yalnızca bir hükümdarın ardından tutulan yası değil, koca bir coğrafyanın, bozkırın bağrından kopan çığlığı anlatır. Bugün Humay Tasarım masasında Türk tarihinin şafağında bir güneş gibi doğan Saka Türklerinin efsanevi Kağan'ı, Pers destanlarındaki ismiyle Efrasiyab, hürriyetin ve cesaretin ölümsüz simgesi Alper Tunga var. Alp Ertunga, Tanrı Dağları'nın eteklerinde, rüzgarın sert estiği, bozkır şartlarını insanı çelik gibi bilediği bir çağda dünyaya geldi. Türk geleneğinde isimler öylesine verilmezdi, hak edilirdi. O da adındaki Alp sıfatını bileğinin bükülmez gücüyle, Er sıfatını doğruluğu ve savaşçı karakteriyle, Tunga yani kaplan unvanını ise avındaki çevikliği ve cüsseli heybetiyle kazandı. Daha gencecik bir delikanlıyken at sırtında rüzgara yön verir, yayını gerdiğinde hedefi şaşırmazdı. O dönemde Saka elleri batıda Karadeniz'in kuzeyinden doğuda Çin sınırına kadar uzanan devasa bir coğrafyaya yayılmıştı. Ancak iç çekişmeler ve dış tehditler bozkırı huzursuz ediyordu. Alper Tunga dağınık haldeki Saka boylarını birleştirmeyi başardı. Adaleti ve birleştirici gücüyle bölünmüş toplulukları tek bir sancak altında topladı. Otlakların, obaların ve Türk hürriyetinin muhafızı oldu. Fırçamızla modelin pelerinindeki detayları belirginleştirirken onun bu sarsılmaz iradesini ve askerlerine kattığı güveni yeniden hatırlıyoruz. Saka devleti güçlendikçe güneyindeki komşuları olan Medler ve Perslerle yani İran dünyasıyla büyük bir egemenlik mücadelesi kaçınılmaz hale geldi. Tarihe İran-Turan savaşları olarak geçen bu amansız çatışmalar nesiller boyunca sürdü. Firdevsi'nin ünlü eseri Şehname'de Turan Kağan'ı Efrasiyab olarak anlattığı kişi Alper Tunga'dan başkası değildi. Düşmanları bile onun askeri dehasına, cesaretine ve heybetine saygı duymak zorundaydı. Ceyhun Nehri'nin suları iki dev medeniyetin kanlı çarpışmalarına şahitlik etti. İran hükümdarları Keykubat ve Keyhüsrev ile yapılan savaşlarda Alper Tunga sadece kaba kuvvet kullanmıyordu. Bozkır'ın getirdiği sahte ricat yani Turan taktiğini, pusuları ve yıldırım hızındaki süvari akımlarını ustalıkla yönetti. Sayıca çok üstün olan Pers ordularını defalarca bozguna uğratarak Turan coğrafyasını korumayı başardı. Daha önce boyadığımız Kaan pelerinindeki derin bordo ve mavi tonlar zaferle dalgalanan bir ruhu yansıtıyor. Ancak o pelerinin hemen altında hikayenin en çetin anlarını barındıran zırh detaylarına dokunduğumuzda savaşın gerçek yüzünü, çeliğin soğukluğunu ve Alper Tunga'nın bükülmez bileğini hissediyoruz. Meydanlarda kılıç sallayarak bükülemeyen o güçlü bilek maalesef ki savaşla değil hain bir tuzakla kırıldı. Alper Tunga'yı savaş meydanlarında alt edemeyeceğini anlayan İran kralı Keyhüsrev, askeri güçle ulaşamadığı zafere hileyle ulaşmayı seçti. Barış görüşmeleri yapılması bahanesiyle Alper Tunga'yı sarayına büyük bir ziyafete davet etti. Bozkır'ın mertliğine güvenen, silahsız ve barış niyetiyle ziyafete katılan Ulu Kağan, verilen şölende zehirlenerek veya gafil avlanarak kahpece şehit edildi. Bir kahramanın meydanda değil de bir ziyafet sofrasında tuzakla düşürülmesi, bütün Bozkır'da yüzyıllarca dinmeyecek dev bir yas başlattı. Obalarda yuğ törenleri düzenlendi. Atlar kurban edildi, saçlar kesildi ve Alper Tunga sagusu
dilden dile yayılarak günümüze kadar ulaştı. Modelin ayakları altındaki bozkır detayını boyarken M.Ö. 7. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan 2700 yıllık bu sagunun bozkır rüzgarı ile kulaklarımıza ulaşmasına şahitlik ediyoruz. Alpertunga'nın bedeni toprağa düşmüş olabilir. Ama adı ve ruhu binlerce yıldır yaşamaya devam ediyor. O Türk milletinin kahramanlık hafızasındaki ilk büyük kök hücredir. Divan-ı Lugat-ı Türk sayesinde günümüze kadar ulaşan o meşhur ağıt, yüzyıllar boyunca bozkırda çınlayan o büyük yasın en canlı şahididir. Bugün masamızda boyasını tamamladığımız bu model, tarihimize ve köklerimize verdiğimiz bir selamdır. Kaidedeki altın harflere son dokunuşlarımızı yaparken Alpertunga'yı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.